Bir çocuk düşün. Konuşmaya geç başlıyor. Öğretmenleri onun asla bir şey başaramayacağını söylüyor. Bir kenarda sessizce oturuyor. Ama aklında evrenin sırları dönüyor. Derslerinde başarısız ama düşüncelerinde devrim var. Dünya onu sorunlu zannetti. O ise zamanın kendisini sorguluyordu. Adı Albert Einstein. Einstein 14 Mart 1879'da Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Babası Hermann elektrik mühendisiydi. Annesi Pauline müzik aşığı bir kadındı ve evde sık sık piyano çalardı. Albert doğduğunda ailesi endişelendi. Kafatası alışılmadık biçimde büyüktü. 2 yaşına kadar neredeyse hiç konuşmadı. Konuşmaya başladığında da her kelimeyi içinden defalarca tekrarlardı. Bazıları onun gelişim geriliği yaşadığını düşündü. Ama o sadece dünyayı başka bir frekanstan dinliyordu. Küçük yaşlarda bile derin bir yalnızlık içindeydi. Kendi dünyasında kayboluyor, saatlerce düş kuruyordu. Bir gün babası ona bir pusula verdi. Ve o an Albert'ın içinde bir soru alev aldı. Bu ibre neden hep kuzeyi gösteriyor? İşte bu merak, onu bir ömür boyu yönlendirecek pusulası olacaktı. Okula başladığında sistemin kendisine uygun olmadığını hemen fark etti. Katı disiplin, ezbere dayalı eğitim, sorgulamaya kapalı bir müfredat. Albert için bunlar birer zincirdi. Öğretmenleri onu tembel, disiplinsiz ve asla başarılı olamayacak biri olarak etiketledi. Ancak o, sınıfın dışında evde kendi kendine diferansiyel denklemler çözüyordu. Klasik müzik dinliyor, hayali deneyler kuruyordu. Henüz 12 yaşındayken Kant okuyor, soyut düşünce üzerine saatlerce kafa yoruyordu. 16 yaşında ışık hızında bir bisiklete binse ne olurdu diye düşünmeye başladı. İşte bu düşünce deneyi ileride özel görelilik kuramına dönüşecekti. İsviçre'deki Zürih Politeknik Okulu'na girmeyi başardı. Ama orada da alışılmış kurallarla çatıştı. Notları hep dengesizdi. Bazı derslerden mükemmel, bazılarından düşük notlar alıyordu. Çünkü ilgilenmediği hiçbir şeyi ezberlemek istemiyordu. Einstein'ın ilk büyük aşkı, sınıf arkadaşı, Sırp fizik öğrencisi Mileva Marić oldu. Mileva döneminin nadir kadın fizikçilerindendi ve oldukça zeki biriydi. İkili bilimsel konularda saatlerce konuşuyor, beraber formüller geliştiriyorlardı. Ancak ilişkileri toplumsal normlara da çarpıyordu. Einstein'ın ailesi Mileva'nın yabancı ve Yahudi olmayan biri oluşunu onaylamıyordu. Gizlice çocuk sahibi oldular. Kızları Liesl 1902 yılında doğduktan kısa bir süre sonra ortadan kayboldu. Bazı kaynaklara göre bebekken hastalıktan öldü. Bazılarına göre gizlice evlatlık verildi. Einstein bu konuda hayatı boyunca suskun kaldı. Bu trajedi ilişkilerini daha da gerdi. Evlendiler ama evlilikleri zamanla bilimsel ortaklıktan duygusal çatışmalara evrildi. Bu evlilikten 2 çocukları daha oldu. 1904'te doğan oğulları Hans Albert, inşaat mühendisliği alanında uzmanlaştı ve Kaliforniya Üniversitesi'nde profesörlük yaptı. 1910 doğumlu diğer oğulları Edward Einstein ise genç yaşta şizofreni teşhisi aldı ve hayatının büyük bölümünü psikiyatri kliniklerinde geçirdi. Einstein, Edward'ın hastalığıyla derinden sarsıldı ve bu durum baba-oğul ilişkisini karmaşıklaştırdı. Einstein evliliğinden iyice uzaklaştı, boşanmak istedi. Mileva boşanmayı kabul ettiğinde tek şartı şuydu: Einstein Nobel ödülünü kazanırsa parayı ona verecekti. Ve Einstein yıllar sonra gerçekten Nobel'i kazandı. Ödül parasını da Mileva'ya gönderdi. Sonraki yıllarda kuzeni Elsa ile evlendi. Bu evlilik daha sakin ama daha yüzeyseldi. Einstein için aşk daima zihinsel bir savaş alanıydı. Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulmakta çok zorlandı. Profesörler onunla çalışmak istemedi. İsyankar ruhu, otoriteyle uyuşmayan tavrı akademide dışlanmasına sebep oldu. Ailesi yıkıldı. Kendisi yoksulluk içinde bir çıkış aradı. Sonunda bir arkadaşının yardımıyla İsviçre Patent Ofisi'nde işe girdi. Evrakların arasında sıkışmış bir dahi. Ama Einstein için bu bir duraklama değil, hazırlık dönemiydi. Gündüz belgeleri inceliyor, gece zihninde evreni şekillendiriyordu. 1905. 26 yaşındaki Einstein bir yıl içinde 4 büyük makale yayımladı. Bu yıl bilim tarihine mucizeler yılı olarak geçecekti. Işık aslında parçacık da olabilir dedi. Bu kuantum teorisinin temeliydi. Brown hareketi üzerine yazdı. Atomların varlığını matematiksel olarak gösterdi. Özel görelilik kuramını sundu. Zaman ve mekanın mutlak değil, gözlemciye bağlı olduğunu söyledi. Ve son olarak
E eşittir mc kare denklemiyle enerji ve kütle arasındaki ilişkiyi ortaya koydu. Artık fizik sonsuza dek değişmişti. Ama Einstein hala bir patent memuruydu. Ne Nobel, ne profesörlük, henüz hiçbiri yoktu. Yıllar içinde teorileri doğrulandı. Artık dünya onun dahiliğini kabul ediyordu. Prusya Bilim Akademisi'ne alındı. Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Ama görelilik için değil, fotoelektrik etki üzerine. Ancak şöhret beraberinde tehlike getirdi. Yahudi kimliği Nazi Almanyası'nda hedef haline geldi. Kitapları yakıldı. Adı kara listeye alındı. Einstein Almanya'yı terk etti ve bir daha geri dönmedi. Amerika'ya sığındı. Princeton Üniversitesi'nde çalıştı. Ama kalbi hep Avrupa'da, eski dünyasında kaldı. İlerleyen yaşlarında Einstein içe dönük bir hayata çekildi. Müzik dinliyor, mektuplar yazıyor, barışı savunuyordu. Nazilerin nükleer silah geliştirdiği duyulunca Amerika Başkanı'na uyarı mektubu gönderdi. Bu Manhattan Projesi'nin başlamasına sebep oldu. Ama bomba Hiroşima'ya atıldığında Einstein kahroldu. Keşke mektubu hiç yazmasaydım dedi. Kalp sorunları vardı ancak hastaneye gitmeyi reddetti. Doğal ölmek istiyorum, yapay olarak hayat uzatılmamalı dedi. Ve 18 Nisan 1955 sabahı gözlerini kapadı. Ama ölümü bile sıradan olmadı. Doktoru beynini izinsiz olarak çıkarttı. Çünkü onun zekasının sırrını arıyordu. Ama hiçbir laboratuvar Einstein'ın ruhunu analiz edemedi. Bugün Einstein'ın izleri her yerde. GPS teknolojisinden tut, kara deliklerin anlaşılmasına kadar. Zamana, ışığa, enerjiye dair tüm bildiklerimiz onun temellerine dayanıyor. Ama daha da önemlisi, Einstein bilim insanının sadece bir zihin değil, bir vicdan olması gerektiğini bize gösterdi. Hayatı boyunca ben bir sanatçı gibi düşünüyorum dedi. Çünkü onun için formüller birer şiirdi. Ama asıl mirası şu sözlerinde gizli. Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıdır ama hayal gücü tüm evreni kapsar. Einstein bir dahi olarak doğmadı. O da dışlandı, küçümsendi, yalnız kaldı. Ama o başkalarının fikirleriyle değil, kendi hayalleriyle yürüdü. Ve sonunda tüm dünyayı değiştirdi. Belki sen de kendini yetersiz hissediyorsun. Belki seni de kimse anlamıyor. Ama unutma, o da bir zamanlar sadece sessiz bir çocuktu. Ve içindeki sorular onu ölümsüz yaptı. Sen de sor, sen de hayal et. Çünkü belki evrenin sırları bir gün senin aklından dökülecek cümlelerde gizlidir.